Son aylarda zenginlerin, çoğu zaman düşünmeden veya merhamet göstermeden, fakirlerin kaderini dikte etmesinin ne kadar apaçık şeffaf hale geldiği göz önüne alındığında, Locke %99'u kışkırtmak ve biraz boş fikir yazısı alanı kapmak için mükemmel bir konumda görünüyor. Ne yazık ki, bunun için yeterince hırslı veya yeterince içgörülü değil. Lüks bir SUV'ye giren ve görünmeyen ve müstehcen derecede zengin bir işkenceci tarafından tuzaklandığını keşfeden küçük bir haydut hakkındaki film, Hoipollo'yu sokaklarda yürümeye teşvik etmekten çok, ana karakterine işkence etmekle ilgilenen bir B filmi. Ancak egzoz borusuna birkaç düzgün numara eklenmiş olan Brightburn yönetmeni David Yarovesky'nin son filmi, yırtık ve kanlı damalı bir bayrağa dönüşüyor. Bu ana karakter, muhteşem Bill Skarsgård Nosferatu tarafından canlandırılıyor ve filmin çoğunda ekranda görünen tek kişi o, Eddie adındaki zor durumdaki bir hırsız olan karakteri, onu aç, susuz, donmuş veya kaynar halde, acı içinde ve kaçamayacak şekilde tasarlanmış lüks bir arabanın içinde sıkışıp kalıyor, ayrıcalıklı sınıfın intikamcı bir üyesinin arabanın hoparlörlerinden duyduğu büyük bir zevke ve Anthony Hopkins tarafından para kapma seviyesinde bir coşkuyla seslendiriliyor. Sam Raimi The Evil Dead, 2002'nin Spider-Man'i yapımcı olarak listelenmiş, ancak bunun bir kalite işareti olduğunu varsaymayın. Brightburn gibi, Locke'da umut vadeden bir hikayeyi, kan ve heyecandan daha fazlasının aklında olduğunu iddia edecek kadar akıllıca bir şekilde yükseltiyor, sınıf ayrımı ve eşitsizlik hakkındaki yorumları SUV'nin bardak tutucusu kadar yüzeysel olsa bile, kilitli, servet eşitsizliği ve çaresiz bir suçlunun işkence görmesiyle ilgili. Locke, 2019 yapımı Arjantin gerilim filmi 4x4'ten uyarlandı. Film daha sonra Brezilya'da Acıola ve Hindistan'da Donggala yeniden çekildi. Bu da sosyal ve finansal eşitsizliklere ilişkin bakış açısının ne kadar evrensel hale geldiğini gösteriyor. Bu nedenle, bu Amerikanlaştırılmış versiyon için senarist Michael Arlen Ross'un başvuracağı uzun bir kopya kağıdı var. Ancak, yüksek hızlı bir kovalamaca, daha korkunç ölümler ve 4x4'ün daha incelikli noktalarının çoğunu bir kenara atan bir doruk noktası eklemek gibi, kendi versiyonunu tahmin edilebilir şekilde Amerikan yollarıyla basitleştiriyor. İncelikten hoşlanmayan Yarovesky, evsiz serserilerle dolu, yıkık dökük, çöplerle dolu, grafitili sokakları da içeren kentsel umutsuzluğun süslü ve kasvetli çekimleriyle masayı hazırlar. Bu çıkmaz sokakta, cüzdan çalmakla çok meşgul olan ve uyuşturucu bağımlısı sanılan 2 kuruşluk bir hırsız olan Eddie Skarsgård yaşar, kızını okuldan almak veya kız arkadaşıyla barışmak için, hızlı para kazanmak için çalabileceği bir şey ararken, açık bir otoparkta kilitsiz, çok lüks bir SUV'ye rastlar ve içine biner. Kapılar tık sesiyle kapandığında ve dışarı çıkamadığında, Eddie tam bir öfkeyle panikler ve Yarovesky ile çok yönlü ve zeki DP Michael Dallator, hızlı ve dönen bir kamerayla bunu dramatize eder. Yorgun ve kafası karışmış Eddie bir sonraki hareketini düşünürken, araba Answer Me adlı gizemli birinden gelen bir çağrı alır. Bill Skarsgård kötü adam oluyor Supreme. Yüksek, İskandinav elmacık kemikleri ve kurnaz, zalim bir gülümsemeye kıvrılan dolgun dudaklarıyla Skarsgård, korku filmi It'teki Pennywise ve Robert Eggers' Nosferatu'sundaki Kont Orlok gibi korkunç derecede uçuk kötü adam rollerinde kendine bir yer edindi. Yine de, sadece, başı aşağıda, gözleri yukarıda, bir kötü adamdan daha fazlası olabileceğini ima eden, Austin Butler'a yakın, küskün yakışıklı bir podyum modeli de var. Locke ona tam kapasitede gitme şansı veriyor, küçümsememizi ve daha sonra sempatimizi kazanıyor ve her iki sonu da oldukça iyi idare ediyor. Başlangıçta, Skarsgård bize Eddie'nin tarafını tutmamız için pek bir neden vermiyor. SUV'nin telefonunu açtığında ve sesin, 6 farklı hırsız tarafından arabası kırılmış zengin bir doktor olan William'a Hopkins'e ait olduğunu anladığında, hak ettiği cezayı aldığını düşünüyoruz. Eddie şanssız 7. ve William, SUV'sini kullanarak eşsiz bir zengin, Korint adaleti dağıtmaya hevesli. Kamerayla donatılmış arabanın içinden hiçbir cep telefonu çekemediğinden, William, Eddie'nin tek temsilcisi haline geldiği toplumun pisliklerinden günlerce süren intikamını almakta özgürdür. William, koltuklara yerleştirilmiş elektrik kablolarını kullanarak esirine elektrik verir, saatlerce kaloriferi açar ve aşırı yüksek sesle polka müziği çalar. Tüm bunlar sırasında William, Eddie'ye hayatındaki, iyi insanların korku içinde yaşadığı, bozuk bir toplumu hayıflanmasına neden olan olayları anlatır. Ve film sizi William'ın havuç ve sopa oyunbazlığıyla sarar, bir noktada, titreyen Eddie küfür ettiği için özür dilerse klimayı kapatmayı teklif eder ve daha sonra Eddie'yi suçlarından pişmanlık duymaya zorlar. Ama William, Eddie'nin kızını tehdit etmekte dahil olmak üzere, fazla sadistçe davranmaya başladığında, sempatimiz değişir.
Bu, Eddie'nin diyalektiğin kendi tarafını tutma becerisinden kesinlikle daha etkili bir dramatik dönüşümdür. Tabii bu Punk'ın Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını gerçekten okuduğu fikrine inanmıyorsanız. Kilitli, tekerlekler üzerindeki Testere serisidir. Evet, Locked hemen akla, arabada telefonla konuşan adam, filmi Locked'u getiriyor. Buna rağmen, Locked için en uygun karşılaştırma ne 2013 yapımı film ne de Ryan Reynolds'un başrol oynadığı 2010 yapımı benzer şekilde klostrofobik gerilim filmi Buried, ne de 2023 yapımı Retribution Liam Neeson'ın bir arabada sıkışıp talimatları takip etmeye zorlandığı olabilir. Bunun yerine, Saw serisinin manevi bir devamı gibi hissettiriyor. Bu filmlerde, kanser hastası Jigsaw'un yarattığı tuzaklar, kurbanların hayatlarını takdir etmeleri için çarpık bir motivasyondur ve kabul edelim ki, film yapımcılarının insanları ekranda işkence etmeleri için her zaman zayıf bir bahane olmuştur. Locked, gerçek hayatta, Eddie gibi biri yardım çağırdığında polisin gelmeyebileceği bir dönemi anlatan daha derin anlamıyla daha fazla ilgi gösterme işini daha iyi yapıyor. Neyse ki Saw'ın sınav filmlerindeki acımasızlık çizgisine sahip değil, ancak Saw benzeri yoğunluğu daha yaratıcı yollarla koruyabilirdi. Yaroveski, William'ın SUV'yi uzaktan kumandayla sürmesini ve ardından uzun bir doruk noktasında bir dağa tırmanmasını sağlamak için hikayeyi açtığında, hava, heyecan peşinde koşan bir Amerikan yeniden çevrimi için ne yazık ki tipik olan şekillerde filmin meşhur lastiklerinden sızıyor. Gerçekten de Locked, hak ettiğini alan zalim %1'lik kesimi kutlamamızı sağlamak için yaratıcı acısına fazla hayran. Ancak zamanı göz önünde bulundurarak, elde edebileceğimizi alacağız. ZQ Entertainment ve Raimi Productions yapımı olan ve The Avenue tarafından dağıtılan Locked, 21 Mart'ta sinemalarda gösterime girecek. Emre Kutlu Locked'a 10 üzerinden 8 veriyor.